Masmavi 3 Mutfakta'ya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım, iddia ediyorum dünyanın en güzel kıyır kıyır elmalı kurabiyesini yapacaksınız. Tarifime güveniyorum. Hemen başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 5 adet kırmızı elma kullanacağız. Siz istediğiniz markayı kullanın. Pink Lady olur, Yona Gold olur. Hiç fark etmez. Kırmızı olması önemli. Kabuklarını soyduktan sonra rendemizin büyük tarafıyla, yani büyük kısmıyla 5'ini birden rendeleyelim. Ben bu şekilde soyuyorum. Hiç bölmeden böyle tutarak kolaylıkla rendeliyorum. 5 adet elmamızı rendeledim. Bu kadar elmamız çıktı. Elmalarımız hazır. Şimdi ocağın başına pişirmeye başlayalım. Ocağımızda bir tavanın içerisine 1 tatlı kaşığı tereyağımızı ekleyelim. Gördüğünüz çok az, 1 tatlı kaşığı kadar. İçine 2 yemek kaşığı şeker ekleyip onu güzelce karamelize edelim. Ben buraları hiç atlamadan size gösteriyorum sevgili arkadaşlarım. Bu karamelize etmek elmanıza çok güzel, çok fantastik bir aroma getirecek. Bakın ilk başta böyle elma pütür pütür oluyor. Özür dilerim, şeker. Böyle köpük köpük, pütür pütür oluyor ama siz devamı karıştırırsanız böyle saydam bir kıvam alıyor. Bütün bu işlemleri orta derecede yapmanızı tavsiye ederim. Çok çabuk yanan bir şeydir karamel. Bu konuda dikkatli olun lütfen. Baktınız ki çok çabuk oluyor, tamamen kısabilirsiniz. Karamelimizi bu kıvama getirdikten sonra 5 adet rendelenmiş elmamızı ekleyelim. Üzerine 1 tatlı kaşığı da tarçınımızı ilave edelim. Şimdi sevgili arkadaşlarım, elmalı kurabiyede hamurunuz kadar iç harcınız da önemli. Bu çok önemli bir detay. Lütfen bu kısımları hiç atlamayın. Şimdi elmaları ekledim. Eklediğim anda alttaki karamel sertleşti. Bu gayet doğal bir şey, hiç sorun yok. Şimdi onu böyle bir karıştırın. Bakın ben ocağın altını da bu arada kısın. Karıştırınca böyle görüyorsunuz, arada ben size hemen göstereceğim. Bakın bir tane orada karamel sert bir şekilde görülüyor. Ama hiç korkmayın, o görünen bütün karameller elmanın bakın bu karamel böyle sertleşmiş mesela. Ama bu eriyecek. Elma kendi suyunu saldıkça karamel de erimiş oluyor. Şöyle karıştırırken de o karamelli kısımları alta doğru saklarsanız daha çabuk erir. Altını kıstım. Bir 3-4 dakika böyle pişmeye bıraktım. 3-4 dakikanın sonunda karamel tamamen erimişti. Elma suyunu salmış ve çekmişti. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu çok önemli. Yani bunu iyice kavuracaksınız. Yani elmalı harcı iyice kavurun. Suyunu çekmiş olması da tam bitmiş anlamına gelmiyor. Böyle biraz reçelimsi bir kıvama getirin. Su hiç kalmasın. Bu aşamada yarım su bardağı iri kıyılmış cevizimizi ilave edelim. 3-4 dakika kadar güzelce kavuralım. Yani cevizi ekledikten sonra da güzelce karıştırın. Ve şu anda tam istediğimiz kıvama getirdik. Hiç su yok. Yani hiçbir şekilde sıvı yok. Tavamızda da elmalarda da. Ama çok güzel karamelize olmuş şekeriyle harika bir harç pişirdik. Olması gereken kıvam bu. Şimdi kenara alalım. Onun çok çabuk soğuması için ben bir kaseye boşalttım. Siz de boşaltın. Benimle eş zamanlı tarifi yaparsanız tam denk düşüyor. Birazcık arasını açıyorum ki daha çabuk soğuması için. Elmalı harcımızı soğumaya bırakalım. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz için gerekli malzemeler: yarım su bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta. Ben bunların hepsini gram olarak da açıklama bölümüne yazacağım. 1 yemek kaşığı dolu dolu süzme yoğurt. Onu da gram olarak ekleyeceğim ama size de göstermek istedim. Yani 1 yemek kaşığını dop dolu alın. Süzme yoğurt Almanya'daki arkadaşlarım bilir. Ama yabancı izleyicilerim için şöyle söyleyeyim, kuark kullanabilirler. Yarım su bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya şekeri, 1 tatlı kaşığı tarçın ve arzu ederseniz 1 tane de portakal veya limonun kabuğunu çok az rendeleyin. Bu kurabiyenize arka planda çok güzel bir fresh bir aroma getiriyor. 1 tatlı kaşığı gördüğünüz kadar hafif tepeli kabartma tozumuzu ekleyip bütün bu malzemeleri bağlayalım. Bağlamak ne demek? Şöyle size kaydettim, bakın. İlk karıştırdığınızda hepsi böyle dağınık dağınık. Ama siz karıştırdıkça tek bir bağlanmış bir malzeme oluyor. Bakın tamamen tek bir malzeme haline geldi.
Bu kıvama getirin lütfen. Bunlar tarifinizin tam tutması için önemli püf noktaları. Sıvılarımızı bağladıktan sonra 4 su bardağı unumuzu ilave edelim. 200 gram oda ısısında yumuşamış tereyağımızı ekleyip tahta kaşıkla kabaca karıştırıp elimle yoğurmaya başlıyorum. Hemen belirteyim. Unu 3,5 su bardağını bir ekleyin. Daha sonra baktınız ki takviye gerekiyor, tamamlayın. Çünkü yumurtanızın büyüklüğü un miktarını etkileyecektir. O yüzden birden pat diye 4'ünü eklerseniz belki geri dönüşümü zor olabilir. Ve hepsini ekledikten sonra şöyle bir 3-4 dakika hamuru çok güzel bir şekilde yoğurdum. Bakın sevgili arkadaşlarım, pürüzsüz harika bir kurabiye hamurumuz var. Ben bir 4-5 dakika elimde yoğurdum. İstediğimiz kıvam budur. Şimdi şekil vermeye başlayabiliriz. Şekil vermek için ben bir püf noktası buldum. Böyle bir dondurma aparatıyla bezeler alıyorum. Bunu neden yaptım? Çünkü o zaman her bir beze aynı gramda oluyor, aynı büyüklükte oluyor. Hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Evinizde varsa böyle bir dondurma aparatını bu işlem için de kullanabilirsiniz. Ama yoksa sorun değil. Göz kararı elinizle, keyfinize göre bezelerinizi alın. Bütün hamurdan bezeleri aldım. Toplam bezelerimizin sayısı 32 adet orta boy elmalı kurabiyemiz çıkacak. Bezelerimiz hazır. Kenara da biliyorsunuz elmalı harcımızı pişirip almıştık. Onu da şöyle bir karıştırıyorum ki tamamen soğumuş olması lazım. Buraya da dikkat edin lütfen. Hiç sıcak, ılık olmasın, buz gibi olsun. Hatta bir gece önceden de yapabilirsiniz. Şekil vermek için böyle bir nihale kullanacağım. Varsa kullanın, yoksa elinizle istediğiniz elmalı kurabiye şeklini verebilirsiniz. Bir tane bezeyi nihalenin üzerine aldım. Elimle basarak düzeltiyorum. Bir tatlı kaşığı kadar elmalı harcımızı ekleyelim. İki ucunu ortaya doğru alarak sıkıca kapatalım. Bu işlemi yaparken arasında hava boşluğu bırakmayın. Yani hava boşluğu kalmasın. Ters çeviriyorum ve tepsiye diziyorum. Yani ben çok seviyorum bu bal peteği nihaleleri. Her türlü tarife çok güzel uyum sağlıyor. Bugün elmalı kurabiyede denedim. Hakikaten sunumuyla, görünümüyle ve lezzetiyle harika oldu. Tekrar gözünüzden kaçmıştır diye göstermek isterim. Bir bezeyi alıyorum. Elimle basarak büyütüyorum biraz, 8 santim kadar. Elmalı harcı ekliyorum. Güzelce bu hava boşluğu bırakmadan kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Ters çevirdiğinizde de şu iki sivri ucunu ortaya doğru itin. Çünkü sivri sivri kalmasın. Biraz böyle dombili olsun. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye hepsini alıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, bir diğer püf noktamız, hepsini hazırladık ama biz çalışırken hamur elimizde yumuşadı. Şekli bozulmasın, çok profesyonel durması için buzdolabında bir 20 dakika bekletin. Hamur tekrar kendine gelsin. Hatta havalar soğuk, balkona bile alabilirsiniz. 20 dakika buzdolabında beklettim. Daha sonra önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında 35-40 dakika pişmeye bıraktım. 20 dakika sonra bir fırının içindeki nemi dışarı salın. Bu da çok önemli bir püf noktasıdır. Bakın bunları sadece ben veriyorum. Bunu da bilin. Ve 40 dakikanın sonunda kurabiyemiz fırından çıktı. Şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım, bir şeyi övüyorsam biliyorsunuz ben boş konuşmam. Gerçekten mükemmeldir. Şeklini görüyorsunuz, ne bir yayıldı, ne çatladı, ne patladı. Koyduğumuzdan bir tık kabararak pişti. İşte bu bütün püf noktalarına uyarak hazırladık. Hemen sıcakken, henüz soğumadan üzerine bir yemek kaşığı pudra şekeriyle bir tatlı kaşığı tarçını karıştırıp güzelce serpiyorum. Sıcakken serpin ki tutsun. Ve kurabiyelerimizi hemen pudra şekerini serptikten sonra bir tele alıyorum. Ama almadan şöyle size bir tanesini yakın yakın göstereyim. Bakar mısınız, o bal peteği bölümleri bile hiç kaybolmadı. Çünkü bir kere tarifim çok sağlam, bir de bütün püf noktalarını söyledim zaten. Ve elmalı kurabiyelerimiz sunum için hazır. Sizlere şöyle bir gösterip büyük bir gururla diyeyim, zevkle diyeyim, doku testine geçiyorum. Yani elmalı kurabiye dediğinizde bilirsiniz hepsi yumuşak olur. Ekmek gibi olur. Ama sevgili arkadaşlarım, bunu yapınca lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Dikkatinizi çekerim kıyırlığına. Bakın, elimle bastığım an inanılmaz bir kurabiye. Ama hamur halini de gördünüz. Yani
hamurken de çok güzel şekil verdik. İşte işin püf noktası burada. Tekrar göstermek istiyorum. Bakın, elimle basıyorum. Yani şu anda anlamanız lazım. Nasıl kıyır kıyır bir elmalı kurabiye. Garanti veriyorum, 2 gün 3 gün yumuşamadan servis edebilirsiniz. Bugün gene çok sevinerek bir tarif verdim. Bilmiyorum niye ben bu kadar seviniyorum. Şimdiden deneyecek tüm izleyicilerime afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.